Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü araba sohbetimizde hakkı konuşmak üzerine sizlerle değerlendirme yapmak istiyorum. Hakkı konuşmak, hakkı konuşturmak, hakkı bilmek, hakkı bulmak, hakkı teslim etmek, zor da olsa, mazlum da olsanız, zalim de olsanız, hakkı hak edene teslim etmek. Düşmana da olsa, karşınızdaki en büyük rakibinize karşı bu duygular içerisinde olmak, bu verimkarlık içerisinde olmak maharettir. Hakkı konuşmak, hakka inananların, Allah'a inananların temel felsefesi, temel barınağı olmalı. Ne demek bu? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor, inanıyorsa, فَلْيَقُولُ hayran, ya hayrı konuşsun, ev yasmut, ya da sussun. Yani Allah'a ve ahiret gününe inanan birisi ancak hayrı konuşur ya da hayır olsun olmasın neyse o konu yine Allah'a ve ahiret gününe inancından dolayı susar, dinler ya da susması ile karşı tarafa cevabını verir. Şimdi içinde bulunduğumuz hayatın bütün evreleri, dost, arkadaş, beşeri münasebetler, siyasi, ticari, ilmi bütün münasebetlerde hep bir karalama kampanyası. Hele sosyal medyada sanki o alanda küfretmek, hakaret etmek, hakkı teslim etmek yerine hakkaniyetin önüne geçmek, o insanların geleceklerine, kariyerlerine ne derece zarar vereceğini düşünmeksizin karşıdaki insanlara zulmederce saldırmak. Efendim, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız diyerek insanların açıklarını arayarak başkalarının aleyhine köşe yazısı yazanlar, başkalarının aleyhine tweet atanlar, başkalarının aleyhine yayın yapanlar, bu yayınlarınızın, bu laf atışlarınızın vebalinin ne olduğunun farkında mısınız? Hiç aleyhissalatü vesselam böyle bir şeyi yapmış mı? Böyle bir planlamayı, böyle bir yaşam felsefesini duydunuz mu? Saldıran, hakaret eden, dövüşen, dövüştüren yok. Böyle bir şey yoksa peygamberin hayatında, kendinden önceki peygamberlere, kendi döneminde yaşayan insanlara, kendi dönemindeki düşmanlara dahi laf atarca konuşmayan, aleyhilerine kampanya başlatmayan, kendisine saldırıya, kendisini öldürmeye gelen müşrik, kafir insanlara bile merhamet ve af mekanizmasını çalıştıran bir peygamberin ümmeti olan sizlere, bizlere yakışır mı, yaraşır mı? Siyasetten tutun, sanatkarına, tüccarından tutun, gönül insanlarına, din adımından tutun bir başka alana, her alanda bir başka alandaki insanla ya da kendi alanındaki insanlarla bir çatışma. Onun hakkında konuşmak zevk veriyormuşçasına. Ama efendim, millete mal olmuş insan, halka mal olmuş bir insanın hakkında konuşabiliriz. Kim verdi bu fetvayı bize? Kim verdi bu fetvayı? Biz niye konuşmuyoruz? Biz bilmiyor muyuz? Saldıranları, hakaret eden, çekemeyen, hazımsız olan insanları, devletin en tepesinden en aşağısına kadar. Biz de biliyoruz. Niye isim zikretmiyoruz? Şikayetçi olmak, müşteki olmak acziyetin ifadesidir. Bu demek değildir ki hukukun önünde karşıdaki insanlardan hakkımızı istemeyelim. Elbette arayalım hakkımızı. Ama başkalarına isimleri duyurarak onların da nefretlerini, hatta ölmüş insanların isimlerini zikrederek geçmişte şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı diyerek onları dahi kötülemek bizim İslam inancımıza
aykırı hareketlerdir. Biz Muaviye'yi devamlı ağzımıza alıp beddua etmeyiz. Şeytanı dahi ağzımıza alıp Allah'ın laneti onun üzerinedir diyerek devamlı zikrini eda etmeyiz. Biz peygamberi, sünnetini, Kur'an-ı Kerim'i yaşamış din ve mutasavvıf alimlerin güzel hikayelerini anlatarak, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Ahmet Yesevi'nin, bu güzel insanların yaşam felsefesini, maneviyatla yorulmuş yaşam planlarını kendimize örnek ediniriz de biz de oradan ilham alarak güzel bir hayatı yaşamaya gayret ederiz. Aziz dostlar, hakaret etmek, hakka girmek an meselesidir. İnanın, ama susmak, işte kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayrı konuşsun, hayır varsa hayrı konuşsun, hayır yoksa işin içerisinde sussun diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Susabiliyor muyuz? Birisi bir kusur etmiş, binlerce insan konuşuyor. Vurun kahpeye. Oldu mu şimdi? Bu mu sizin sünnetiniz, sünnetullahınız? Bu mu? Peygamberin mescidinin ortasına büyük abdestini yapan Bedevi'nin o hareketini cevaben vermeye kalkan sahabesini durduran Peygamberin o güzel bakışına yakışıyor mu hareketimiz? Allah aşkına soruyorum. Hocam, yapılanları tasvip mi ediyorsunuz? Asla. Ama zarar verene zarar verilmez. Bu mecelle kanunudur. La darara ve la dirar. Zarar verene zararla mukabele edilmez. Zaten milletin gönlünde taht kurmuş insanlar, milletin gönlünde o tahtından iner. Söylemleriyle, eylemleriyle. Meşhur olmak kolay, meşhur olarak kalmak, maruf olarak bilinmek, güzel bilinmek başka bir şeydir. Siz meşhur olarak dünyada iş yapabilirsiniz ama halkın gözünde yer etmek, gönlünde taht kurmak başka bir şeydir. Onun için istirham ediyorum. Hakkaniyeti elden bırakmayın. Bir şeyin cezası neyse mislidir, miktarıdır. Ne kadarsa ceza o kadardır. Biz Allah değiliz haşa. Allah Teala merhametiyle muamele ediyor. Cezaya 1, ama güzel şeye 1'e 100, hatta 700 ve hatta daha fazlasını vaat ediyor Allah Teala. Biz bunu örnek alacağız. Aciz insanlar garip hareketler yaparlar. Aziz dostlar, bakın, bir olayı değil, bununla yüzlerce olayı değerlendirebiliriz. Burada bir hassasiyet var. Hak edeni hak ettiğini vermek ama cezada aşırıya kaçmamak. Bir tokadı hak edene siz sopayla vurursanız, sopayı hak eden insana silah sıkarsanız, silah hak eden insana bombayı patlatırsanız bu dünyada yaşanacak hiçbir yer kalmaz. Onun için mahkemeler vardır. Hukukun tecelli etmesi için hakimlerin, savcıların en doğru karar verip milletin refahı, milletin, devletlerin huzuru için o makamlar vardır. Allah en doğru kararları almayı, uygulatmayı hepimize nasip eylesin. Kişinin susma hakkı vardır, kişinin konuşma hakkı vardır. Hatta konuşmama hakkı vardır. Neden? O anki ızdırapla, o anki çekinceyle, o anki korkuyla konuşurken yanlış şeyler konuşup kendi aleyhine sistemi yönetir. Kendi konuştukları aleyhine delil olmasın diye konuşmama hakkımı kullanıyorum der. Müştekinin şikayet ettiği ve müddea aleyh, kendisine bir hususta iddiada bulunan kişi. Bunlar hukuki tabirlerdir. Bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Her günahkarın, her hata yapanın bir müdafaa hakkı mutlaka vardır. Hem hak katında hem hak katında. Biz Allah'ın makamında geçip insanları yargılama hakkına sahip değiliz. Vallahi değiliz. Billahi değiliz. Biz Allah'ın yeryüzündeki tecelligahıyız, tecellisiyiz. Peygamberimiz böyle bir şey söylememiş. Peygamberler böyle bir şey söylememişler.
Tebliğ ile mükellefler sadece. Tecelli ile değil. Ve bu hususta ayet-i kerimede Hak Teala Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu anlamda uyarıyor. Belli ma unzile ileyk min rabbik. Rabbinden sana geleni insanlara tebliğ et ey Resul. Fe illem tef'al fe ma bellagte risalete. Eğer bunu yapmazlarsa bu senin sorumluluğunda değil diyor Allah Teala. Yani sen peygamberlik, elçilik vazifeni yerine getir. Gerisi bizim kontrolümüzde diyor Allah Teala. Biz de insanlara tembih etmek, tebliğ etmek, hatta temsilci olarak daha doğrusunu yaparak en güzel şekilde örnekliğimizi göstermekle mükellefiz. Kimseyi dövmeye, kimseyi öldürmeye, Allah için öldürmek ne demek ya? Bizi vuran katil de öyle diyordu. Müslümandı. Kur'an da okuyordu. Niye vurdun? Küffarın bekçiliğini yapıyordu diyor. Polis için. Balıkçıya niye vurdun? Sağa sola bakıyordu. Bakma dedim, sana öyle, onun için öyle vurdum. Hocayı niye vurdun? Hocanın altında şu kadar paralık araba vardı. Müslüman adamın altında ne işi var bu kadar pahalı arabanın? Onu da öyle vurdum diyor. Bu mu Müslümanlık? Bu mu insanlık? Allah rızası için. Allah rızası için vurmak bu mu? Sen kimsin? Biz kimiz? Bir insanın hayatına kafamıza göre müdahale edip kafamıza göre hayatına son verme cüretini göstermek. İntikam Allah'ın, bizim işimiz değil. Biz kimiz de intikam bizim elimizde oluyor. Allah rızası için soruyorum. Toplumun bütün halleri gerçekten mütefekkirleri, düşünürleri, bilginleri ilgilendirir ve doğru çözümlemeler getirmek durumundadır. Sizi öfkeye sevk edecek bir şey konuşmaktan Allah'a sığınırım. Sizi düşünceye, doğru düşünmeye, hakkı tahakkuk ettirmeye, yerine getirmeye davet ediyorum. Hepimizi. Toplum vicdanları yaralandıktan sonra hukuk tecelli etse ne olur, etmese ne olur? Vicdanları rahatsız etmeden işleri yürütmek maharet. İşte onun içindir hakkı vermek, hakkı teslim etmek, Allah rızası için hakkı konuşmak ve hakkı konuşturmak maharet. Hakkı konuşmak için de hakkı bilmek lazım. Bilmediğiniz şeyin neyini konuşacaksınız? 3 tane makale okuyunca İslam alimi olunmuyor. 3 tane yazı okuyunca doktor olunmuyor. Tıp doktorundan bahsediyorum. 3 defa araba kullanınca araba sürüş uzmanı olmuyoruz. 3 defa belediyeye gelince belediye başkanlığı ve da belediyenin mevzuatını biliyor olmuyoruz. Aziz dostlar, Allah rızası için kendimize gelelim. İnsanlar bizimle huzur bulmalı. Biz, İslam'ın adı, kelime anlamı huzur demektir. Huzurun tecelligahı demektir. Huzurun makamı demektir. Peki biz hangi duygularla buraya gideceğiz ya? Biz Müslümansak insanların elinden, belinden, dilinden emniyette olduğu kimsedir buyuruyor Hazreti Peygamber. Öyle miyiz? Vallahi değiliz. Billahi değiliz. Öyle olsa bu kadar öfke bizim içimizde olmazdı. Bir defa kendimize iyi değiliz. Kendimize iyi olmayınca başkalarına nasıl iyi olacağız? Allah rızası için hakkı konuşun ve hakkı konuşturun. Her şeyin ve herkesin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.